Elektroniğe ilk adımı atmak gözünüzü mü korkutuyor? Hiç korkutmasın. Çünkü bugün sadece birkaç dakika içinde ilk projenizi başarıyla tamamlayacaksınız. Hazırsanız hadi başlayalım. Şimdi en baştan başlayalım ve o en büyük soruyu soralım. Hani şu herkesin aklındaki elektroniğe başlamak için böyle lehimler, kablolar, bir sürü karmaşık aletle dolu bir kutuya mı ihtiyacımız var gerçekten? Aslında cevap çok daha basit. Başlamak için ihtiyacınız olan tek şey işte bu. Karşınızda Arduino Uno. Evet, yanlış duymadınız. Bütün o karmaşayı unutun. Bu küçük kart bizim bütün dünyamız olacak. Daha şimdiden o büyük engel kalktı değil mi? Peki elimizde bu harika kart var. Ne yapacağız bununla? Kendi kendine bir şey yapmaz değil mi? Ona komut vermemiz lazım. İşte o komutları vereceğimiz yer bizim kontrol merkezimiz olacak. Bilgisayarımız. Bu kontrol merkezinin de bir adı var tabii. Arduino IDE. Bakın IDE falan gibi teknik terimler gözünüzü korkutmasın sakın. Bu en basit haliyle Arduino'ya ne yapacağını yazdığımız bir not defteri gibi. Komutları yazıyoruz, bir düğmeye basıyoruz ve hop kartımıza yolluyoruz. Olay bu kadar. Peki bu programı nereden bulacağız? Çok kolay. Resmi sitesine yani arduino.cc'ye gidiyorsunuz. Oradan software kısmını bulup bilgisayarınız neyse Windows, Mac fark etmez ona uygun olanı indiriyorsunuz. Kurulumu da zaten bildiğiniz ileri son şeklinde. En güzel tarafı ne biliyor musunuz? Tamamen ücretsiz. Her şey hazır. Donanımımız tamam. Yazılımımız hazır. Geldik mi o heyecanlı ana? Evet. Yazılımcıların merhaba dünya dediği o ilk an var ya. Biz de donanım dünyasının merhaba dünyasını yapacağız. Yani bir ışığı yakıp söndüreceğiz. Ama durun, sandığınız gibi değil. İşte bu işin en güzel kısmı. Bu proje için tek bir ekstra parçaya bile ihtiyacınız yok. Ne bir kablo, ne o delikli devre tahtaları, ne de ayrı bir lamba. Hiçbirine gerek yok. Sadece Arduino ve bilgisayarınıza bağladığınız kablosu. Bu kadar. Bir dakika ya, nasıl olacak o iş dediğinizi duyar gibiyim. Yani ortada yakacağımız bir lamba yoksa neyi yakıp söndüreceğiz? Mantıklı soru. İşte burada Arduino'nun ne kadar akıllıca tasarlandığı ortaya çıkıyor. Arduino'nun küçük bir sıfırı, bir gizli silah var. Tam da kendi üzerinde fabrikadan çıkarken yerleştirilmiş minicik bir led ışığı. Evet, kartın kendisinde ihtiyacımız olan ışık en başından beri oradaydı. Bu öyle sonradan akla gelmiş bir şey değil ha. Tamamen bilinçli bir tasarım. Genellikle de 13 numaralı pine bağlıdır bu led. Neden mi? Çünkü geliştiriciler sizin gibi bu işe yeni başlayanların hiçbir ek masraf veya karmaşa olmadan ilk adımı atabilmesini istemiş. Gerçekten harika bir düşünce. Donanım sırrını çözdük. Peki bu LED'i nasıl yakacağız? İşte şimdi de işin sihirli kelimeler kısmına yani koda bakacağız. Ama korkmayın bu da en az donanım kadar kolay söz. Bir Arduino kodunu açtığınızda hep iki ana bölüm görürsünüz. Biri setup, diğeri loop. Şöyle düşünün, setup bölümü Arduino'ya elektriği ilk verdiğinizde sadece bir kere yapılan hazırlıklar, ayarlar, kontroller. Loop bölümü ise adı üstünde bir döngü. Yani kartta elektrik olduğu sürece sonsuza kadar tekrar eden asıl iş. Bizim setup yani hazırlık bölümündeki işimiz çok basit. Sadece tek bir şey söyleyeceğiz Arduino'ya. O LED'in bağlı olduğu 13 numaralı pini bir çıkış olarak kullanacağımızı belirteceğiz. Yani diyoruz ki, bak Arduino, ben bu 13 numaralı bacaktan dışarıya enerji vereceğim. Ona göre ayarla kendini. Komutu da bu kadar basit. Pin mod 13 virgül output. Gelelim asıl aksiyona, loop bölümüne. Burada 4 adımlık bir dansımız var ve bu sürekli tekrar edecek. 1. LED'i yak. 2. 1 saniye bekle. 3. LED'i söndür. 4. Yine 1 saniye bekle. Ve sonra başa dön. Yak, bekle, söndür, bekle. İşte size yanıp sönen bir ışık. Kodumuz da hazır. Şimdi ne yapıyoruz? Arduino'yu USB kablosuyla bilgisayara bağlıyoruz. Programdaki araçlar menüsünden kartımızın modelini seçiyoruz ve o yukarı bakan ok şeklindeki yükle düğmesine basıyoruz. İşte o an sihrin gerçekleştiği an. Ve işte oldu. Tebrikler. Başardınız. Bakın bu çok önemli. Sadece bir ekrana merhaba dünya yazmadınız. Siz yazdığınız kodla fiziksel dünyadaki gerçek bir nesneyi, bir ışığı kontrol ettiniz. Bu dev bir adım. Bu yaptığınız basit bir ışık yakıp söndürme eylemi gibi görünebilir ama aslında siz bir kıvılcım çaktınız ve bu kıvılcım çok daha büyük ateşleri yakabilir.
Neden mi? Çünkü bu basit yanıp sönen ışık var ya, o robotlarla, akıllı ev aletleriyle, aklınıza gelebilecek sayısız teknolojik icatla birebir aynı temel prensipleri kullanıyor. Bir pini açıp kapatmayı, yani ona enerji verip kesmeyi öğrendiniz, bu her şeyin başlangıcı. Düşünsenize, az önce kod yazarak bir ışığa hükmettiniz. Fiziksel bir şeye. Peki sırada ne var? Bir sonraki adımda neyi hayata geçireceksiniz? Sınır tamamen sizin hayal gücünüz.